Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size harika bir pırasalı börek tarifi vermek istiyorum. Bu pırasalı börek çok güzel oluyor. Bakın böyle katları tel tel ayrılan bir börek. Bunu yaptığım gün hiçbir yemek yapmıyorum. Çok güzel oluyor. Tek başına bir öğün oluyor. 4 su bardağı unum var. 1,5 tatlı kaşığı tuzum var. Bir paket instant maya kullanıyorum. Bardak ölçüsü 200 mililitre. Yarım çay bardağı sütüm var. Bardak ölçüsü 100 mililitre çay bardağının bir çay bardağı da sulu yoğurdum var. Özellikle sulu yoğurtları değerlendirmek için harika bir tarif. Bir su bardağı ılık suyu da yanıma alıyorum. Azar azar ekleyerek son derece yumuşak, ele yapışan bir hamur yoğuracağım. Şimdi size hamurun kıvamını da göstereceğim. Şöyle bir 5 dakika hamurumu yoğuruyorum. Bakın böyle elime yapışan bir hamur. Şimdi elimi yıkayarak da kontrol ediyorum. Çok hafif yapışıyor, görüyorsunuz. Bu hamurun özelliği ele yapışacak. Şöyle kalorifer peteğinin üzerine koydum ben. Çok çabuk mayalandı orada. 2 katına çıkınca şöyle bir havasını alıyorum. Şöyle hafif hafif bir çekiştirerek e, yoğuruyorum. Ve üzerine 1 yemek kaşığı tekrar un serperek biraz dinlenmeye bırakıyorum. 1 kilo pırasayı yapraklarıyla beraber böyle ince ince kıydım. Çok güzel oldu. İnce doğrayın. Bir çelik tencereye aldım. Üzerine 1'er yemek kaşığı salça, biraz zeytinyağı, tuz, kimyon koydum ben. İstediğiniz baharatları koyabilirsiniz. Kimyon kullanın. Kimyon bağırsakta gaz oluşumunu önler. Biraz tereyağım var. Tereyağımı da eritiyorum börek için. Evet, şöyle bakın, pırasam çok güzel kavruldu. Tereyağının içerisine biraz zeytinyağı, biraz da ayçiçek yağı ekliyorum. Göz kararı ekledim. Bakın hamurum çok güzel oldu. Hamurun bir kere havasını aldığım için çok güzel oldu. Oldukça da yumuşak, bakın nasıl yapışıyor. Böyle yumuşak bir hamur olsun. Kat kat açılacak. Mayalı hamurlarda tel tel olması için hamurunuzun mayalanma sürecinde bir kere bir havasını almanız gerekiyor. Bir ya da 2 kez havasını alabilirsiniz. Ben bir kere aldım. Şöyle 5 tane beze yaptım. Bezelerimi bolca un ile, yumuşak olduğu için bol un ile açıyorum. Açabildiğiniz kadar ince açın. Ve şöyle 4 yemek kaşığı yağı döküyorum üzerine. Şöyle kendisini yağlıyorum. Fırçayla da yağlayabilirsiniz. Böyle benim çok kolayıma geliyor. Çok pratik oluyor. Şöyle kenarlarını katlıyorum. Bir dikdörtgen şekli veriyorum. Bu kısma da çok az yağ sürüyorum. Bu börek çok lezzetli oluyor gerçekten. Kavrulmuş, soğumuş pırasalı harcımı koyuyorum. Biraz da haşlanmış patates koyuyorum. Haşlanmış patates çok yakışıyor. Haşlanmış patatesiniz yoksa sade pırasalı da yapabilirsiniz ama haşlanmış patatesle gerçekten pırasa olduğunu bile anlamıyorsunuz içerisinde. Patatesli börek gibi oluyor. Şöyle hemen kıvırıyorum ve tepsiye istediğiniz gibi dizebilirsiniz. İkinci yufkayı da açtım. Bakın böyle yırtılmalar oldu. Hiç önemli değil bunlar. Tekrar 4 yemek kaşığı, bir yufkaya 4 yemek kaşığı yağ koyuyorum. Bu sefer de fırçayla şöyle yağları her yere sürüyorum. Pırasa çok faydalı. Mutlaka kışın bol bol pırasa tüketin. Pırasayı birçok insan sevmez ama A vitamini yönünden çok zengin. Katarakta karşı bizi korur. O yüzden bol bol pırasanın her şeyini yiyin. Bağırsak dostu, karaciğer dostu bir sebze. Şöyle bakın, ikinci böreğimi de, ikinci yufkamı da aynı böyle dikdörtgen şekli verdim. Pırasalı içimi koyuyorum. İsterseniz peynir de koyabilirsiniz. Ben bugün patatesli yaptım. Bazen sade pırasalı, bazen de peynirli yapıyorum. Kaşar peyniri, beyaz peynir, her türlü peynirli olur. Kıymalı da olur. Biraz kıyma da koyabilirsiniz. Artık evde hangi malzeme varsa ona göre yapabilirsiniz. Şöyle şeklini verdim. 5 tane yufkamı açtım. Ben böyle bugün çok özenemedim. Hemen böyle yufkalarımı bu şekilde dizdim. Üzerine yumurta sarısı sürüp 180 derecede üzeri kızarana kadar pişirdim. Çok güzel oldu gerçekten. Mis gibi kokuyor. Tadı da çok güzel, çok da lezzetli. Bu böreği pişirdiğim gün gerçekten yemek yapmıyorum. Yanında böyle kahvaltılıklarla, peynir, zeytin, reçellerle çok güzel bir öğün oluyor. Bakın böyle yaprak yaprak, tel tel ayrılan çok güzel bir dokusu var böreğin. Çok da lezzetli. Rengi, görüntüsü. Bakar mısınız böyle incecik.
Gerçekten çok güzel bir börek. Mutlaka bol bol yapın. Çok da kolay, bir zamanınızı almayacak. Ben bu böreği mayalanma sürecini saymazsak eğer, yani 20-30 dakikada yapıp fırına verebiliyorum. Çok hızlı oluyor. Bakın şöyle katlarını tek tek sizin için ayırıyorum. İncecik katları. O kadar lezzetli ki anlatamam. Bu yufka harcım çok güzel. Bu yufka malzemesiyle mutlaka başka börekler de yapın. Yanında böyle ayva reçeli, kayısı reçeli, peynir, zeytinle gerçekten şahane. Ayva reçelim de çok güzel oldu. Bakar mısınız? Börekten kalanlar bunlar. Çok seviyoruz biz bu böreği. Pırasa da çok faydalı. A vitamini yönünden çok faydalı. Bütün vitaminler var ama A vitamini çok fazla var. O yüzden de size pırasa yedirtecek harika bir börek tarif ediyorum. Deneyeceklere afiyet şeker olsun. Bu güzel ayva reçelini de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.